Elektrikli ev aletleri teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle 1950'lerden sonra yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Olmadığını bir düşünsene. O zaman ben de olmazdım. Günümüzde ise elektrik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Neredeyse her şeyimiz elektrik sayesinde gerçekleşiyor. Peki evimizde kullandığımız bu elektrikli aletler ne kadar elektrik tüketiyor? Bu sorunun cevabı için wattmetre denilen elektrik ölçer aletimizi kullanacağız. Kısaca bahsetmek gerekirse cihazların harcadığı gücü, üstünden geçen akımı ve 1 kWh enerji maliyeti ayarlandıktan sonra harcanan enerjiye karşılık gelen maliyeti anlık olarak hesaplayan bir cihaz. Bu aletin nasıl kullanıldığına dair detaylı videoya şuradaki linkten ulaşabilirsiniz. Kullandığım elektriğin maliyetini bu içeriğin yayınlandığı tarih itibariyle 80 kuruş olarak hesapladım. Ve maliyet ölçümlerini de bu fiyat üzerinden yaptım. Uzun bir video olacak biliyorum ama bu içerikte evlerimizde genel olarak kullandığımız 19 elektrikli aletin tüketimlerini masaya yatıracağız. Öncelikle küçük aletlerden başlayalım. Hatta kendisi küçük ama işlevi kocaman olan günlük hayatımızın vazgeçilmezi cep telefonlarımız. Belki de birçoğunuz şu anda beni cep telefonundan izliyor. Peki bu cep telefonlarının aylık bize şarj maliyeti ne kadar? 3000 miliamperlik bataryaya sahip bir cep telefonunu inceleyelim. Test için telefonumuzun şarjını kapanana kadar bitiriyorum ve şarja takıyorum. Bir şarjda 10 watt elektrik tükettik. Yani 0,8 kuruş. Öyle bir para mı var? Yanlış duymadınız. 1 kuruştan daha az. Bu da ayda 24 kuruş eder. Bedava. Siz yine de hayatınızı bu cihazların içinde geçirmemeye özen gösterin. Evlerimizde bulunan Bluetooth'lu cihazlar ve diğer küçük şarjlı ev aletleri aşağı yukarı bu değerlerde sonuç vereceği için hepsine değinmiyorum. Zaten 2 kat güçlü olsa 50 kuruş yakar be. Desene liste uzun. Ev aletleri çok olunca. Pili bitirilmiş 48 watt saatlik bir bataryaya sahip olan dizüstü bir bilgisayarın 2 saatlik tam dolumu esnasında harcanan güç 64 watt. Yani 5 kuruş. Orta hali standart kullanıcı masaüstü bilgisayarının ise 1 saatlik kullanımı için bu değer 125 watt. Yani 10 kuruş. Şimdi sırada insanoğlunun yaptığı en büyük icatlardan birisi var. Dünyamızı aydınlatan lambalar. Sıradan bir flamanlı ampule bakalım. Zaten bu değer üstünde yazar ama biz yine de ölçelim. 60 wattlık bir ampul için 60 watt anlık elektrik tüketimi değeri ölçtük. Kullandığım ampul 60 wattlık akkor flamanlı bir ampul olduğundan dolayı az ışık verecektir. Bu akkor flamanlı ampulü Sarı ampul desene sen şuna. karışmasan olmaz değil mi? Bu sarı ampulü salonunuzda kullanmak isterseniz yaydığı ışık yetersiz kalacaktır. Bunun için 100 wattlık bir ampul kullandığımızı düşünelim. Salon avizelerinin de üstünde en az 2 duyu olduğunu göz önünde bulundurursak saatte 200 watt elektrik tüketimi demektir. Günde 6 saat salon lambalarını açık bıraktığımızda ise 1,2 kW eder. 96 kuruş. Hadi bunu 30 ile çarpalım. 36 kW. Yani 29 TL. Daha bunun mutfağı var, banyosu var, yatak odası var, koridoru var, yemek odası var, antresi. Sen devam et. Türkü gözlüm biz dinliyoruz. Hadi gelin bir de tasarruflu ampul kullanalım. Salonumda biri beyaz, biri gün ışığı olmak üzere 2 adet tasarruflu ampul kullanıyorum. Toplam tükettiği enerji ise 40 watt. Yine bir günde 6 saatten hesaplarsak 240 watt tüketecektir. Aylık ise 7,2 kW yani 6 TL. Aradaki fark 23 TL. Bu fiyata 3 tane tasarruflu ampul alırım be. Mantıklı. Hadi kaliteli olsun. Alacağınız 2 tane tasarruflu ampul kendisine bir ayda amorti edecektir. Sıcak havalardan bunalanlar ancak beni klima çarpar diyenler için vantilatör. En hızlı kademede 1 saatlik kullanımda 50 watt elektrik tükettik. Yani 4 kuruş. Sizi bilmem ama ben bu cihaza bayılıyorum. Mikrodalga fırın. Bir tabak yemeği ısıtmak için geçen 3 dakikalık sürede 70 watt yani 5 kuruş elektrik tükettik. Çok yakıyormuş be. Liste uzadıkça bilgiler karışabilir. Merak etmeyin, hepsini sonunda Excel listesinde toplayacağım. Madem mutfağa girdik, hadi bir de tost makinesine göz atalım. Bir tost yapımı 10 dakikalık sürede 250 watt yani 20 kuruş elektrik tükettik. Bu olmadan olmuyor işte. Her ne kadar demlik çayını tercih etsem de mutfağımızdaki çaycıya da bir bakalım. O da 2 litre suyu 7 dakikada kaynatana kadar 180 watt, 1 saatlik sıcak tutma işlemi için geçen sürede 160 watt, toplamda ise 26 kuruş elektrik tüketti. Yazın serinlettik,
Kışın da ısıtalım o zaman. Sırada kombi var. Bakalım cihazı nereye bağlayabiliriz? Ops. Ufak bir problemimiz var. Kombinin prizi yok. Direkt prizden elektrik çekilmiş. Ve ucunda şalter var. O zaman araya bağlantı kablosu yapmamız gerekecek. Bu işlemi yaparken şalteri de indirdim tabii ki. Evet, kablomuzu bağladık. Şimdi takalım. Sadece kalorifer petekleri için anlık olarak 125 Watt elektrik tüketiyor. Şimdi kombimizi 40 dereceye ayarlayarak belli aralıklarla açılıp kapanan stabil haline gelmesini bekliyorum. 40 dereceye ayarlı kombimiz rutin çalışmasına döndükten sonra geçen 1 saatlik sürede 125 Watt güç tüketti. İyi bak listeye iyi. Okumayı da unuttun. 60 yazıyor orada, sen 125 diyorsun. Bunun 7 gün 24 saat çalıştığını düşünürsek günde 1.15 TL, ayda ise 35 TL civarında elektrik tüketecek demektir. Kombinin yanına bir de elektrik soba ekleyelim, katmerli olsun. 3 gözü de açarak yaptığım 10 dakikalık test sonucundan hareket ederek 1 saatte 1.75 kuruş yaktığını görüyorum. Bunu bir ay boyunca günde 1 saat çalıştırırsanız faturanızın nasıl ikiye katlandığını görürsünüz. Temizlik imandan gelir. Hadi o zaman bir de evi temizleyelim. 1 saatlik elektrik süpürgesi kullanımında 680 Watt yani 55 kuruş elektrik tükettik. Saç kurutma makinesine de bakalım. Eğer ki saçınız benimkisi gibi gür ise gıcık kafa. 1-2 dakika yeterli. Ama eğer bu şekilde bir saçınız var ise 15 dakikada anca biter işiniz. Yakıştı ha. Ben böyle mutluyum. 15 dakikalık kullanım sonrası 480 Watt yani 38 kuruş elektrik tükettik. Büyük başlara bakalım. Mutfağa geri dönelim. Bir evin olmazsa olmazı buzdolabı. 3 yıllık enerji tasarruflu buzdolabımız motor çalışmaz iken bir şey yakmıyor desek yeridir. Çalışıyorken de 110 wattlık enerji tüketimi var. 4 saatlik ölçüm sonrasında 240 wattlık enerji tüketti. Yani günlük 1.44 kW. Sırada bulaşık makinesi var. Bulaşık makinesi ekonomik programı ne kadar ekonomik diye bir içerik hazırlamıştım. Orada detaylarını da görebilirsiniz. Burada kısaca 1 saatlik programa göz atacağım. 1 saatlik yıkama sonrasında 1.15 kW enerji tüketimimiz olmuş. Yani 92 kuruş. Biz erkekler pek beceremeyiz biliyorum ama kadınların olmazsa olmazı fırın. 1 saatlik kullanım sonrası 1280 Watt yani yaklaşık 1 TL elektrik tüketti. Sen fırın deyince canımda bir börek çekti var ya. Çekimler bitsin de bir deneyelim bakalım. Nasıl bir şey çıkacak ortaya, ben de merak ediyorum. Çamaşır makinesi. O kadar çok program var ki hangisini seçeceğini karıştırıyor insan. Bir sürü program üstünde test yaptım ama çamaşır miktarı değişirse sonuç değişecektir. Sıcaklık değişirse sonuç değişecektir. Program değişirse sonuç değişecektir. Deterjan miktarı değişirse sonuç değişecektir. Bu yüzden ortalama 2 saatlik bir programda karar kıldım ve 40 dereceye ayarladım. 870 watt tüketmiş yani 70 kuruş. Ütü. Kısa bir deneme yaparak 15 dakikada 275 watt tükettiğini gördüm. Haftalık ütü yaptığımızı ve 1 saatte bitirdiğimizi düşünürsek 1100 watt karşılığında 88 kuruş tükettiğini görüyoruz. Başka kaldı mı? Dur be, filmin en heyecanlı yerindeyim. En önemlilerinden birini az kalsın unutuyordum. Televizyon. 120 ekran LCD televizyondan aldığım verilerde 80 watt elektrik tükettiğini gördüm. Günde 6 saatlik kullanım sonrası 480 watt. Yani yaklaşık 40 kuruş elektrik tüketimimiz olmuş. Şimdi bu değerleri Excel üstünde derleyerek hepsine topluca bir göz atalım. Elektriğimizin 1 kWh saatini 80 kuruş olarak hesaplamıştık. Onu da buraya yazdım zaten. Bu sürekli sabit kalacak. Tabi bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle bu fiyatta. İlerleyen yıllarda tabii ki bu fiyatta değişiklik gösterecektir. Ama biz burada toplam harcanan gücü bilmemiz yeterli olacaktır. Bu sütunda cihazlar, bu sütunda anlık olarak ne kadar güç kullandıkları, bu sütunda ise hesaplama için yaptığım geçen sürede toplam harcadığı güç, bu süredeki maliyeti, ayda kaç kez kullanıldığı ve aylık maliyeti olarak bir tablo hazırladım. Cep telefonuna bakalım. 1 saat 21 dakikada 1 kW elektrik tüketmiş. Bu da 0.008 TL olarak karşımıza çıkmış. Yani bu da 0.8 kuruşa denk geliyor. Her gün bir kez tam şarj ettiğimizi düşünürsek aylık maliyeti bize 24 kuruş. Dizüstü bilgisayar 2 saatlik şarj sonrası 6 kW elektrik tüketmiş. 5 kuruşluk bir maliyeti var. Her gün şarj ettiğimizi düşünürsek aylık maliyeti 1.5 TL. Tabii ki bu değer artıp azalabilir. Bunlar tamamen sizin kullanımınızla alakalı. Burada sadece bir ön bilgilendirme
yapmaya çalışıyorum. Masaüstü bilgisayarına bakalım. Bazılarının anlık harcanan güç sütununda tire işaretleri var. Bu değerler anlık olarak sürekli değiştiğinden dolayı herhangi bir değer yazmadım buralara. Ama masaüstü bilgisayarı kullanım esnasında 125 wattlık bir elektrik tükettiğini söyleyebilirim yaklaşık olarak. Tabii bu profesyonel bir bilgisayar değil. 1 saatlik kullanım sonrasında 0,13 kW elektrik tüketmişiz. Yani bu da 1 saatlik kullanımda 10 kuruşa denk geliyor. Ayda her gün kullandığımızı düşünürsek bu da 3 liralık bir maliyet demektir. Sarı ampule bakalım. Anlık harcanan güç 200 Watt. Akşamları 6 saat kullandığımızı düşünürsek toplamda 1,2 kW elektrik tüketecektir. Bunun da maliyeti bize 96 kuruş. Bir ay boyunca bunu bu şekilde kullandığımız takdirde yaklaşık 30 liraya yakın bir maliyeti var. Tasarruflu ampule baktığımızda ise anlık harcanan gücün 40 Watt olduğunu görüyorum. Yine 6 saatte 0,24 kW elektrik tüketmiş. Bu da yaklaşık 20 kuruş bir günde. 30 günde ise 5,76 lira. Farkı siz de görüyorsunuz. Vantilatöre bakalım. Anlık harcanan güç 50 Watt. 1 saatlik kullanım sonrası 0,05 kW elektrik tüketmişiz. 4 kuruşluk bir maliyeti var. 30 gün kullanırsak maliyeti de burada. Mikrodalga fırın anlık olarak 1350 Watt elektrik tüketmiş. Ben mikrodalga fırının bu kadar elektrik tükettiğini bilmiyordum işin açıkçası. Epey tüketiyormuş. Ama neyse ki kısa kullanıyoruz. 3 dakikada 0,07 kW elektrik tüketmişiz. Maliyeti bize 5 kuruş. Her gün kullandığımızı düşünürsek yaklaşık 1,5 lira. Tost makinesi anlık olarak 1500 Watt elektrik tüketiyor. Bir tost yapımı süre yaklaşık 10 dakika. Bu da 0,25 kW elektrik demek. Maliyeti 20 kuruş. Bu ayda kaç kez kullanıldığı sıklığı değişebilir tabii ki. Ben kendi kullanımlarımdan yola çıkarak bu değerleri buraya yazdım. Ben 3 günde bir yapıyorum bunu. Bu da ayda 10 defaya denk geliyor. Bu da karşımıza 2 lira olarak çıkıyor. Eğer siz 2 günde bir tost yapıyorsanız bu değeri 15'e çekeriz. Aylık maliyetimiz de 3 lira olur. Çaycı kaynama esnasında 1500 Watt elektrik çekiyor. Sıcak tutma esnasında ise 160 Wattlık elektrik çekiyor. Bu da 1 saatlik çay içme keyfi için 4 lira maliyet demek. Kombi ateşlendikten sonra 125 wattlık elektrik tüketiyor. Sıcak suyu açma da buna dahil. Devir daim esnasında ise 60 wattlık bir elektrik tüketimi var. Bekleme modunda ise 5 wattlık bir elektrik tüketimi ölçtüm. Ben bunu buraya 125 yazdım ama aslında bunun da tire olması gerekiyor. Çünkü bu da kapanıp açıldıkça değişen bir güç tüketimine sahip. Sadece bilgi amaçlı buraya koydum. Ölçümlerim sonrası 24 saatte 1,44 kW elektrik çektiğini gördüm. Bunun da bize günlük maliyeti 1,15 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Bir aylık maliyeti ise yaklaşık 35 lira. Elektrikli sobaya bakalım. Anlık olarak 3 gözde açık iken 2200 Watt elektrik tüketiyor. Bu da 1 saatte 2,2 kW demek. Ciddi bir elektrik tüketimi. Maliyeti ise bize 1 saatte 1,76 kuruş. Aylık ise 50 liradan fazla. Elektrik süpürgemize bakalım. Anlık olarak 680 Watt elektrik çekiyor. 1 saatte evi temizlediğimizi düşünürsek 0,68 kW elektrik tüketimimiz var. Bu da yaklaşık 1 saatte 50 kuruşa denk geliyor. Ayda 4 defa evimizi temizlediğimiz takdirde faturamıza 2 lira olarak yansıyor. Saç kurutma makinesi hızlı kademede yüksek sıcaklıkta 15 dakika çalıştırıldığında yaklaşık 0,5 kW elektrik tüketiyor. Maliyeti bize yaklaşık 40 kuruş. 2 günde bir kullandığımızı düşünürsek aylık maliyeti bize 6 liraya yakın. Buzdolabına gelelim. Anlık harcanan güç 100 Watt. Haliyle bunu prizden hiç çekmiyoruz. Geçen süreye 24 saat dedim. 24 saatte 2 kW elektrik tüketmiş. Bu da yaklaşık 1,65 kuruşa denk geliyor. Bir ayda ise 50 TL gibi faturaya bir yansıması var. Kalemlerin içerisinde en fazla elektrik tüketiminin buzdolabı olduğunu görüyorum. Aslında çok fazla değil ama 7/24 çalıştığından dolayı haliyle biraz fazla oluyor. Bulaşık makinesi 1 saatlik geçen sürede 1 kW'dan fazla bir elektrik tüketimi, yaklaşık 1 liralık bir maliyeti var. 10 günde ise 9 liradan fazla. 3 günde bir kullandığımızı düşünürsek yani bu da ayda 10 defa yapar. Yaklaşık 9 küsür lira maliyeti var bize. Çamaşır makinesine bakalım. 2 saat sonrasında 0,87 kW elektrik tüketmişiz. Yaklaşık maliyeti 70 kuruş. Ayda 4 kez kullandığımızı düşünürsek yaklaşık maliyeti 3 lira. Fırın anlık 1280 Watt elektrik tüketiyoruz. 1 saatte 1,3 kW 1 lira maliyetimiz var. Ayda 4 defa kullandığımızı düşünürsek 4 defa da bunun maliyeti var. Ütü 2200 Watt 1 saatlik kullanım sonrasında 1 kW'dan biraz fazla elektrik tüketiyoruz. Maliyetimiz ise yaklaşık 90 kuruş. Ayda 4 kez kullanırsak 3,5 lira gibi bir maliyetiniz var. Televizyon bu da az elektrik tüketiyor. Hele LCD televizyonlar çok az elektrik tüketiyor ancak
Uzun süre kullandığımız için aylık maliyeti biraz fazla bize. Anlık harcanan güç 80 Watt. Günde 6 saat kullandığımızı düşünürsek toplam yarım kilowatt elektrik tüketimi. Bunun maliyeti ise yaklaşık 40 kuruş. Aylık bize maliyeti ise 11,5 lira. Şimdi burada kullandığım cihazları yazdım ben. Cep telefonu, bilgisayar, sarı ampul kullanmıyorum evimde. Vantilatör, şarjı da misafirden misafire. Elektrikli sobayı bu kadar sık kullanmıyorum ama 2-3 günde bir 10 dakikalık bir kullanımım söz konusu olabilir. Diğerlerinin hepsini kullanıyorum. Şimdi toplayalım. Yaklaşık 140 lira çıktı. Elektrikli sobaya da 5 lira dersem yaklaşık 145 civarında bir şey çıkıyor. Ki bu da benim bu ayki elektrik faturama denk. Bu ayki elektrik faturamıza bakalım. 144 küsür TL. Buradan da şunu anlıyoruz. Yaptığım tablodaki elektrik tüketimleri doğru sonucu veriyor. Benim elde ettiğim tüketim değerleri kendi kullandığım cihazlardan elde ettiğim değerlerdir. Marka model farklılığı, cihazın eski yeni oluşu, ne kadar enerji tasarruflu olduğu, kullanım sıklığı, program farklılığı, hatta mevsim farklılığı bile bu değerler üstünde etkili olabilmektedir. Bitti. Benim film de bitti. Hadi börek yapalım o zaman. Hadi. Keşke hiç elektrik alamıyorumu da bir ölçseydik. Neyse geçti artık.